Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz çizgili yeleğin çalışmasını yapacağız. Yeleğimizin boyutu 1 yaşa göre uyumludur. Boyundan başlamalı bir yelek arkadaşlar. İlk önce boyundan başlayıp roba kısmını örüyoruz. Daha sonra robamızı ayırıp çizgilerini oluşturup yeleğimizi bitiriyoruz. Bu kenar kısımlarında sonradan ilmek çıkartarak yapıyoruz. En sonunda bu düğme ilikleri olan kısımlarını örüp bitiriyoruz. Yeleğimiz çok basit arkadaşlar. Herkesin rahatlıkla örebileceği bir yelek. Bu şekilde arkadaşlar. Renkleri ben bu renkleri tercih ettim. Videonun sonunda renk numaralarını da verdim. Tavsiye ederim bu renkleri kullanmanızı. Çok uyumlu oldu. Ben çok beğendim. Ama illaki bu renklerde yapmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz renkleri tercih edebilirsiniz. O tamamen size kalmış. Kız bebekler için de pembeli, kırmızılı, lilalı renklerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bana bu şekilde destek olmuş olursunuz. Ve diğer örmüş olduğum, sizler için yapmış olduğum, anlatımını yapmış olduğum videolarıma da bakabilirsiniz. Çok değişik farklı modellerim de mevcut ve daha da örmeye devam ediyorum. Sizlerle çok şeyin videosunu da paylaşacağım. Kanalıma abone olursanız bu şekilde bana destek olmuş olursunuz. Çok mutlu olurum. Şimdi hep beraber yeleğimizin yapılışına başlayalım. Evet arkadaşlar, ben 3,5 numaralı şişime toplamda 80 ilmek attım. Ayrımlarını bu şekilde yaptım. Şimdi sizlerle sayılarını paylaşacağım. Ben dediğim gibi artık ipleri değerlendirdim bu yeleğimde. Bu şekilde. Hepsi de kartopu Baby One. Şimdi beyaz ipimle başlıyorum. Şimdi 80 ilmek attım ben. Sonra bir sırada haroşamı ördüm. Şimdi artırmalarıma başlayacağım, ayrımlarıma. Ön için 12 ilmek, ara için 4 ilmeğim var. Kol için 10 ilmek, ara için 4 ilmek, arka için 20 ilmek, 4 tane ara ilmeği, 10 tane kol ilmeği, 4 tane ara ilmeği ve 12 tane yine kenar ön beden için ilmeğimiz var. Şimdi örmeye başlayalım. Evet, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve haroşa örgülerle örgüme başlıyorum. Örgümüz haroşa örgülerden oluşacak. Bir tek ara 4 ilmeğimiz var. Onlar düz örgü olarak öreceğiz. Çünkü oralarda burgu yapacağımız için, burgu çalışması yapacağımız için. Evet, ön beden için ilmeklerimi ördüm. Şimdi bunu çıkartıyorum. Ve bir tane gizli artırma yapıyorum. Ve arada 4 ilmeğimi düz ilmek olarak örüyorum. Ve bir tane daha gizli artırma yapıyorum. Evet, şimdi sırada kol ilmeklerimizi öreceğiz. 10 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, tekrardan bakın ayraçlarımızın oraya geldik, çıkartıyorum
Bir tane gizli artırma yaptım. 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine ayracımı çıkartıyorum. Bir tane daha artırma yapıyorum. Gizli artırma yapıyorum. Şimdi arka bedeni öreceğiz. 20 ilmek ayırmıştık arka beden için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Arka beden için ilmeklerimizi de ördük. Ayracımı çıkartıyorum. Bir tane gizli artırma yapıyorum. Hep 4 ara ilmeğin bir önünden bir de sonrasından artırma yapıyoruz. Evet, 4 ara ilmeğimi de örüyorum. Yine ayracımı çıkardım ve bir tane artırma yapıyorum. Şimdi kol için 10 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, bir ilmeğimi çıkartıyorum, ilmek tutucumu çıkartıyorum ve bir ilmek artırıyorum. 4 tane ara ilmeğimi örüyorum düz örgü olarak. Diğer tarafları hep haroşa olarak çalışacağız. Son ayracımı da çıkartıp bir tane gizli artırma yapıyorum. Son olarak da ön beden için 12 ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet. İlk artırma sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi arka yüze döndüğümde ön bedenleri, arka bedeni, kolları hep haroşa örgü olarak örüyoruz. Artırdığımız ilmekleri de haroşa örgü yapıyoruz. Sadece aralarda 4'er ilmek örmüştük. Onları arka yüzde ters olarak örüyoruz. Bakın, artırdığım ilmeğe geldim. Onu da haroşa olarak ördüm ve aradaki 4 ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Bakın, yine artırdığım ilmek haroşa. Evet, şimdi kol ilmeklerimi örüyorum. Evet, bakın, artırdığım ilmeğe geldim yine. Onu da haroşa olarak örüyorum. Ve 4 tane ara ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ön tarafta düz, arka tarafta ters. Evet, yine artırdığım ilmekle beraber diğer ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Arka yüzde hiçbir artırma veya eksiltme yapmıyoruz.
artırmalarımızın hepsini ön yüzde yapıyoruz. Evet, şu anda arka bedeni örüyoruz. Evet, bakın yine artırdığım ilmek, haroşa ördüm ve 4 tane ara ilmeğimi de örüyorum. Tekrardan artırdığım ilmeğe geldim. Onu da haroşa olarak örüyorum ve kol ilmeklerimi örerek devam ediyorum. Evet. Şimdi tekrardan artırdığım ilmek, onu da haroşa ördüm ve 4 ilmeği ters olarak ördüm. Son olarak artırdığım ilmeği haroşa ördüm ve ön bedeni de örüyorum. Örgümüzün arka yüzünü de böylelikle bitirmiş oluyoruz. Evet, şimdi örgümün ön yüzüne geçtik ve tekrardan bir artırma sırası. Şimdi ikinci artırma sırasındayız. İlk ilmeğimi aldım, diğerlerini haroşa olarak örüyorum. Evet, bakın 4 ilmeğimin düz ilmeklerimin önüne geldim ve buradan bir tane gizli artırma yapıyorum. 4 tane ara ilmeğimi örüyorum ve tekrardan bir tane daha gizli artırma yapıyorum. Evet arkadaşlar, örgümüzün roba kısmını bu şekilde çalışacağız. Göstereceğim tek şey kaldı, o da burguyu nasıl yaptığım. Şimdi bu artırma sırasında burgu yapmayacağız. Bakın, düz ilmeklere geldim. Yine bir önünden ve bir arkasından artırma yapıyorum. Evet, bir dahaki artırma sırasında, üçüncü artırma sırasında burgu işlemimizi de yapacağız. Evet, bu şekilde arkadaşlar ikinci artırma sıramızı tamamlayalım. Arka sırayı da tamamlayıp gelelim. Üçüncü artırma sırasında tekrardan sizlerle beraber artırmalarımızı yapacağız. Daha sonra dediğim gibi o sırada burgularımızı da sizlerle beraber yapacağız. O şekilde örgümüze devam edeceğiz. Evet, şimdi ben bu sırayı tamamlayacağım. Arka sırayı da öreceğim. Daha sonra üçüncü artırma sırası için tekrar geri geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben sıramı tamamladım. Şimdi üçüncü artırma sırasındayız. Hem artırmalarımızı yapacağız, hem de bu sırada burgularımızı yapacağız. Evet, başlıyorum örgüme. Yine haroşalarımı örüyorum ara ilmeğime kadar. Evet, ara ilmeklerime geldim. Bir tane artırmamı yapıyorum ve 4 ilmeğim var. 4 ilmeğimi çıkardım. 2 ilmeği şişime geçirdim. Arkadaki 2 ilmeği de tekrardan bu şekilde alıp önüne geçiriyorum. Yani bir şekilde yer değiştirmiş oluyoruz.
Daha sonra yine düz örgülerle örüyoruz. Evet. İlk burgumuzu bu şekilde yapmış olduk. Şimdi bir tane daha artırmamı yapıyorum. Ve örgüme devam ediyorum. Bir dahaki ara ilmeklerime kadar aradaki haroşaları örüyorum. Evet. Ara ilmeklerime geldim. Tekrardan bir gizli artırma yapıyorum. Ve 4 ilmeğimi şişimden çıkartıyorum. İlk 2 ilmeğimi tekrardan sol şişime alıyorum. Arkadaki 2 ilmeği sağ şişime alıp sol şişime takıyorum. Ve düz örgü olarak örüyorum. Öndeki 2 ilmekle arkadaki 2 ilmeğin yerini değiştirmiş oluyoruz. Tekrardan bir gizli artırma ve devam ediyoruz. Burgu da çok zor değil aslında arkadaşlar, çok basit. Evet, bu şekilde 3 artırma sırasında bir burgu yapacağız. Şimdi 3. artırma sırasındayım. Burgularımı yapıyorum. Evet, tekrardan ara ilmeğe geldim. İlk artırmamı yaptım. Sonra 4 ilmeğimi çıkardım. İlk 2 ilmeğimi tekrardan sol şişime alıyorum ve arka 2 ilmeği sağ şişime alıp bu şekilde sol şişime takıyorum. Burguyu yapmak bu kadar. Evet. Ve tekrardan artırmamı yaptım. Şimdi kol ilmeklerimi örüyorum. Evet, yine geldim ara ilmeklerime bir tane artırıyorum. 4 tane ilmeğimi çıkarttım. Öndeki 2 ilmeği sol şişime takıyorum. Arkadaki 2 ilmeği sağ şişime alıp sol şişime geçiriyorum. Ve düz örgü olarak örüyorum. Tekrardan hemen bir artırma daha yaptım ve ön bedenden örmeye devam ediyorum. Evet, bu şekilde 3. artırma sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi arkadaşlar ilk burgu işlemimizi yaptık. Yine aynı şekilde arka tarafta haroşa örgülerimizi, ara ilmekleri de ters örgü olarak örerek tamamlayalım. Ben bir dahaki burgu sırama kadar örüp geleceğim. Ondan sonra yine burguyu göstereceğim. Kaç sırada bir burgu yaptığımı o zaman sizlere de söyleyeceğim. Şimdi ben devam ediyorum. Bir dahaki burguma kadar örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben şimdi 6. artırma sıramdayım ve burada yine burgumuzu yapacağız. İlk 3. artırma sırasında yapmıştık. Şimdi 6. sıradayız arkadaşlar. 6. sırada yapacağız. Yani 3 sırada bir, 6'da yapacağız. 9'da, 12'de, 15'te. Bu şekilde 3 sırada bir artırma, 3 artırma sırasında bir burgumuzu yapacağız. Şimdi burada ben size tekrardan göstereceğim. Ondan sonra örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Evet.
İlk ilmeğimi aldım. Haroşalarımı örerek devam ediyorum. Hem burgumuzu yapacağız hem de 6. artırmamızı yapacağız. Evet, ben aslında yani kaç sırada bir yaptığımı sizlerle paylaşmak istedim. Evet, geldik, bir tane gizli artırmamızı yaptık ve 4 ilmeğimi çıkardım. İlk 2 ilmeğimi tekrardan şişime aldım, sol şişime. Son 2 ilmeği de sağ şişime alıp sol şişime aktardım. Evet. Sonra yine düz örgülerle örmeye devam ediyorum ve tekrardan artırmamı yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde yeleğimizin roba kısmını tamamlayacağız. Dediğim gibi ilk 3. artırma sırasında yapmıştık. Sonra 6'da yaptık. 9, 12, 15 bu şekilde 3 sırada bir burgumuzu yapacağız. Ben şimdi gideceğim. Roba kısmımı tamamlayacağım. Geldiğimde kaç sıra artırma yaptığımı söyleyeceğim. Şimdi ben örüp geleyim. Evet arkadaşlar, ben artırma sıralarımı tamamladım. Yani robamı bu şekilde tamamlamış oldum. Toplamda 20 artırma sırası yaptım. Burgularımı da tamamladım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane burgumu yaptım. Normalde şimdi bu sırada 21. artırma sırası olacaktı ve bu sırada bir tane daha burgu yapacaktım. Ama ben artık artırma yapmayacağım. 20 artırma benim için yeterli ölçüde oldu. Hatta size ölçüsünü de vereyim. Bazen bazı arkadaşlar soruyorlar hani boyunu ölçü istiyorlar haklı olarak. Çünkü ipin kalınlığına göre. Evet, benim örgüm şu anda 9,5 santim olmuş. Roba boyu. İpinizin kalınlığı, şişinizin kalınlığı yahut da elinizin sıkılığı, bolluğu hep örgünüzü etkiler arkadaşlar. Yani benim ördüğüm ölçü, ben size kendi örmüş olduğum ölçüleri veriyorum, sayıları veriyorum. Ama sizin elinizin dediğim gibi sıkılığı ya da kullanmış olduğunuz ipinizin kalınlığı, inceliği, şiş numaranız, bunların hepsi yeleğinizin büyük ya da küçük olmasına sebep olabilir. O yüzden ölçümü verdim. Tabii ki bazı arkadaşlar da dediğim gibi istiyorlar. O yüzden roba boyumuz şu ön tarafından ölçtüm 9,5 santim. Şimdi artık kol kesimini yapacağız ve hem kol kesimini yapacağız hem kol ucunda mavi ipimizle örgümüzü öreceğiz. Şimdi ben başlıyorum ön bedenden ve bildiğiniz gibi yeleğimizin düğmeleri olmadığı için düğme deliği de açmadan örgümüze devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, ön bedenimizi hiçbir işlem yapmadan örmeye devam ediyorum. Evet, ön bedenimizi hiçbir işlem yapmadan haroşa örgülerle ördüm. Şimdi ara ilmeklerimiz 4 taneydi burgularımız için. Bu 4 ilmeğin 2 tanesini ön bedene ekleyeceğim. 2 tanesini de kolumuza ekleyeceğim. Evet, 2 tanesini ördüm. Şimdi burada
Artık mavi ipime geçiş yapacağım. Şu şekilde göstereyim. Mavi ipimizin de renk numarası K604. Ben daha önce bu iple bir yelek örmüştüm. Anlatımı kanalımda mevcut. Kapşonlu bebek yeleği örmüştüm. O ipimden kalan ipimi değerlendirmek istedim. Şimdi bu ipimi bağlıyorum. Beyaz ipimi kesmeden evet, bu şekilde bağladım. Şimdi kolumuzun ucundaki o kıvrımlı noktayı yapacağız. Şimdi düz örgülerle kolumu örmeye başlıyorum. Eğer yedek bir şişiniz varsa yedek şişle de kolunuzu örebilirsiniz. Yahut zaten çok fazla örmeyeceğimiz için ben bu şekilde örmeyi tercih ettim. Şimdi kolumuzun artık o kıvrımlı yerini yapmak için mavi ipimizi taktık ve örgümüzün ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örgü örerek yapacağız. Evet, örgümün ön yüzündeyim ve düz örgülerle örgüm devam ediyorum. Evet. Hiçbir artırma veya eksiltme yapmıyorum artık. Ne beden kısmında ne de normal kısımda. Evet. Ve kol ayrımına geldik. Ara ilmeklerimizi yine 4 ilmeğin 2 ilmeğini koluma ekliyorum ve buradan dönüşümü yapıyorum. Sadece kol ilmeklerini öreceğiz. Daha sonra beden kısmını örmeye devam edeceğiz. Evet, ilk ilmeğimi boşaldım ve diğer bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde 6 ya da 8 sıra öreceğim. Daha sonra kolumuzu kesimini yapacağız. Evet, şimdi ben gideyim mavi kısmımın örgüsünü tamamlayıp geleceğim. Ondan sonra yine beraber örmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben 8 sıra mavi ipimle ördüm. Şimdi artık mavi ipimi bitireceğim. Yani kolumu bitirmiş olacağım. Evet. Arkadaşlar, bu şekilde de kesim yapabilirsiniz. Yahut da bu şekilde 2 ilmeği bir alarak da kesim yapabilirsiniz. Bakın. 2 ilmeği bir alarak yahut da bu şekilde örerek kesim yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir mesele. Şimdi ben kolumun kesme işlemini yapıyorum. Böylelikle kolumuzun bir tanesini bitirmiş olacağız. Şimdi ben bunu bitirdikten sonra alt dikişini de
yapacağım hemen. Daha sonra arka bedenimizi öreceğiz. Tekrardan diğer kolumuzda aynı işlemimizi yapacağız. Ondan sonra diğer kolumuzu da bitirdikten sonra ön bedeni öreceğiz. Ön bedeni bitirince zaten şimdi kol altlarını birleştirerek gideceğimiz için arka sırayı da örerek birleştirmiş olacağız. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar, ben bu şekilde kesiyorum. Kesme yöntemini bu şekilde uyguluyorum. Siz istediğiniz gibi uygulayabilirsiniz. Bir de çok sıkı, sert kesim yapmayın ki büzüşmesin, kolu sıkmasın. Şimdi zaten biz bunu bitirdikten sonra yuvarlanacak bu mavi kısım, rulo gibi olacak. O yüzden sıkı bir kesim yapmazsanız daha iyi olur, daha hoş durur, daha düzgün durur arkadaşlar. Evet, yavaş yavaş kolumuzun sonuna da geliyoruz. Ben 8 sıra örmeyi tercih ettim. 8 sıra mavi ile ördüm. Bana uzunluğu yeterli gibi geldi. Evet. Kullandığım ipler Kartopu Baby One arkadaşlar. Hepsi de aynı şekilde. Beyaz da öyle. Dediğim gibi az önce de demiştim, bu mavi ipte bir önceki videolarımda, yani bayağı oldu gerçi o videoyu paylaşalı, kanalımda mevcut. Kapşonlu bebek yeleği çalışması yapmıştım. O ip, o yelekten kalan ipi değerlendiriyorum. O yeleğim de çok güzel oldu. Çok yorum, beğeni aldı. Çok izlendi. Siz de izleyebilirsiniz. Evet. Şimdi kolumuzu da tamamladık. Şu şekilde bir zincir çektim ve birazcık uzun bırakarak ipimi keseceğim. Evet. Şuradan şey yapalım ki kaçmasın. Hemen bunu bu şekilde birleştirip dikeceğim. Evet. Hemen uç kısımlarını birleştiriyorum. Siz dikme işlemini sona da bırakabilirsiniz ama ben burada altında, hemen koltuk altında ikisini de bağlayıp bağlayacağım iplerin. O yüzden daha sağlam olması açısından, ileride herhangi bir sökülme, açılma olmaması için bağlayacağım. O yüzden bu şekilde tercih ettim. Sıkıntı yok. Yani yeleğinizi bitirdikten sonra da en sonda bu işlemi yapabilirsiniz. Evet. Dikişimi tamamladım. Şuradan yine ben mavi ipleri birbirine bağlıyorum. İyice düğüm atayım ki açılma olmasın.
fazlalık olan kısımlarını kesiyorum. Evet, şimdi şöyle çevireyim ben bir kolumu. Evet. Bakın kolumuz zaten direkt kendisi rulo şeklini almış bulunmakta. Evet, şimdi arkadaşlar beyaz ipimi kesmemiştim. Beyaz ipimle tekrardan kol altından ne yapıyorum? Arka bedene birleştiriyorum. Evet. Bu şekilde. Sıkı tutalım ki arası açık kalmasın. Evet. Şimdi bakın arka bedenden devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi yine diğer kolumuza kadar öreceğiz. Aynı şekilde diğer kolumuza geldiğimiz zaman mavi ipimi takacağım. Yine 8 sıra örüp bitireceğim. Daha sonra diğer ön bedeni öreceğim. Ve arka sırada tekrardan sıra başına kadar haroşa örgülerle örgüme devam edeceğim. Artık arkadaşlar bundan sonra eksiltme veya artırma işlemimiz yok. Biliyorsunuz ki yeleğimizde düğme deliği de yok. O yüzden dümdüz bir şekilde haroşa örgülerle önde ve arkada devam edeceğiz. Yalnız bu sırayı tamamlayacağım. Yine kolumuzu yaparak. Diğer arka sırayı da öreceğim. Diğer sıraya geldiğimiz zaman renkli iplerimize geçiş yapacağız arkadaşlar. O yüzden şimdi ben bu sırayı tamamlayacağım. Kolumu da tamamlayacağım. Daha sonra arka sırayı da örüp geleceğim. Ondan sonra renkli iplerimizde hep beraber devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben gideyim. Kolumu da öreyim. Arka sıramı tamamlayıp geleyim. Evet arkadaşlar, ben arka tarafı da tamamladım. Diğer kolumu da ördüm. Bakın çok güzel oldu. Robamızı tamamlamış olduk. Şimdi artık örgümüze çizgilerle devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben çizgilerimi 3 renkten oluşturacağım. Bir az önce kullanmış olduğum mavi. Tabi aralarda yine beyaz gidecek. Sarı ve yeşil iplerimi kullanacağım. Uyumlu olduklarını düşündüğüm için bu renkleri tercih ettim. Şimdi ilk olarak yine mavi ipimi bağlıyorum. Mavi ipimle bir sıra haroşa öreceğim arkadaşlar. Beyaz ipimi koparmıyorum çünkü beyaz her renkten sonra bir sıra beyaz yapacağımız için yine en çok kullanacağımız renk beyaz olduğundan dolayı beyaz ipimi koparmıyorum. Evet. Şimdi aslında hiçbir artık şeyi kalmadı, yani bir zorluğu ya da tarif etmem gereken bir şey. Sadece bu şekilde bir sıra mavi ipimle bir sıra haroşa öreceğim. Bir sıra haroşa örmek için de bir sıra önden gidip arka sıraya da geldiğimizde zaten bir sıra haroşa elde etmiş olacağız. Evet. Bu şekilde. Bakın. Mavi ipime geçiş yaptım. Şimdi ben mavi ipimi öreyim. Tekrardan başa geldiğimde bir sıra mavimi ördükten sonra başa geldiğimde ipimi keseceğim, mavi ipimi. Daha sonra beyazla devam edeceğim. Bir sıra beyaz öreceğim. Daha sonra yeşili ya da sarıyı bağlayacağım. Bir sırada onunla öreceğim.
Daha sonra hangi ipi bağladıysam onu keseceğim. Bir sıra beyazla gideceğim. Aslında renkleriniz az olduğu zaman iplerinizi kesmeden de götürebilirsiniz arkadaşlar. İpleri atlata atlata. Yalnız ben 3 renk kullanacağım ve 3 rengin de aralarında hep beyaz gideceği için arada mesafe olacak. Başlama mesafesi olacak yani. O yüzden ben ipleri keserek gideceğim ama siz 2 renk kullanabilirsiniz. Ya da ne bileyim sadece mavi beyaz da yapabilirsiniz. Ya da beyazın yanına sadece tek bir renk de ekleyebilirsiniz. O zaman ipinizi koparmanıza gerek olmaz. İpi atlata atlata kullanabilirsiniz. Örgünüzü örebilirsiniz. Ama dediğim gibi şimdi ben maviyi kestikten sonra bir sıra beyaz öreceğim. Bir sıra sarı öreceğim. Bir sıra beyaz öreceğim. Bir sıra yeşil öreceğim. Bir sıra beyaz öreceğim. Ondan sonra maviye sıra gelecek. Dolayısıyla arada 4-5 sıra olacağı için ip uzayacak. O da hoş olmayacağı için o yüzden ben ipi kesiyorum. Siz dediğim gibi ara renkleri beyaz haricinde 2 renk kullanabilirsiniz. O zaman mesafe birazcık daha yakın olacağı için kesmenize gerek olmaz. Yahut sadece beyaz ve mavi de yapabilirsiniz. Ya da beyaz ve yeşil, beyaz ve sarı, beyaz ve ne bileyim artık kız çocuklarınız için örüyorsanız pembe olabilir. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben sadece biraz daha renkli olsun diye ve elimdeki ipleri değerlendirmek için bir de bu yeşil, sarı ve bu mavi tonunu birbirine çok yakıştırdığım için bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Tamamen renk seçimi, her şey size ait. Yani dediğim gibi 2 renk kullanabilirsiniz. Ben toplamda beyazla beraber 4 renk kullanmış olacağım. Siz 3 renk de kullanabilirsiniz. 2 renk de kullanabilirsiniz. Ya da mesela çizgi yapmak yerine yeleği düz beyaz örüp kollarını ve yaka kısmındaki o öndeki rulo kısmına farklı bir renk yapabilirsiniz. Bunu artık kendiniz düşünüp o şekilde tasarlayabilirsiniz istediğiniz gibi. Evet, şimdi ben çok fazla konuşmadan gideyim mavi sıramı tamamlayayım. Sonra geldiğimde beyazdan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben mavi sıramı tamamladım. Şimdi beyaza geldi sıra. O sebepten mavi ipimi kesiyorum. Biraz iplerimiz kalıntı gibi olacak ama sonra o ipleri teker teker gizleyeceğiz. Dediğim gibi siz kesmeden de yapabilirsiniz. Şu iki mavi ipi birbirine bağlıyorum ki açılma olmasın diye. Evet. Şimdi buradan beyaz ipimle devam edeceğim. Evet arkadaşlar, diğer renkleri de aynı şekilde kesip ekleyerek örgümü ben tamamlayacağım. Ondan sonra geleceğim, ölçüsünü sizlerle paylaşacağım. Aynı şekilde bir sırada beyaz gideceğim. Sonra farklı bir renk ekleyeceğim. Sonra yine beyaz gideceğim. Bu şekilde örgümü tamamlayıp geleceğim arkadaşlar. Geldiğimde de sizlere ölçüsünü vereceğim. Evet arkadaşlar, ben yeleğimi bitirdim. Bu şekilde çizgilerini tamamladım. Şimdi sizlere ölçüsünü vereceğim. Şu şekilde göstereyim. Koltuk altından ölçersek yeleğimiz tamamı 24 santim. Koltuk altından. Boynundan ölçtüğümüzde yeleğimiz 34 santim. Şöyle göstereyim. 34 santim. Enini ölçelim. Beden genişliğimiz de 27 santim oldu. Şimdi
yeleğimizi bitirdik. Bakın ben ipleri bu şekilde içine doğru gizledim ve daha sonra bu ip parçalarını keseceğim ve çok da güzel olacak, yani görünmemiş olacak. Şimdi arkadaşlar buralardan tin çıkartacağız artık. Şimdi ilk önce mavi ipimi alıyorum. Daha sonra arkadaşlar bu ip numaralarını da vereceğim sizlere. Bütün iplerin, kullandığım iplerin numaralarını da vereceğim. Çünkü gerçekten renk uyumu muhteşem oldu. Çok beğendim ben kendim. Yani sizler de beğendiyseniz eğer bu renkleri bulabilmeniz için renk numaralarını da vereceğim en sonda. Şimdi ipimi geçirdim. Buradan bağlıyorum. Tabii ki yine bu bağladığım ipimi sonradan gizleyeceğim. Şimdi tığla daha kolay çıkarabileceğimiz için hemen bu şekilde çıkardım. Şişime takıyorum. Aslında kenarlardan çıkarmak çok daha kolay. Bakın zaten ilmeklerimiz çok düzgün bir şekilde, yani ilk ilmeği örmeden aldığımız için çok düzgün duruyor. İşte bu kenarlardan hemen bu şekilde batarak ilmeklerimizi çıkartacağız. Bu şekilde. Evet, siz isterseniz dediğim gibi tığla da çıkartabilirsiniz. Bu şekilde buradan böyle dolanacağız. Yaka kısmımızı da bu şekilde. Daha sonra buradan bu ilmekleri bağlayarak ördüğümüz kenarlardan da çıkartacağız. Ta ki bu köşeye kadar ilmeklerimizi çıkartacağız. O yüzden arkadaşlar bu ilmek çıkarırken, yani bu ilmek çıkarma işlemini yaparken daha kolay örebilmeniz için misinalı şiş tercih etmelisiniz. Yoksa diğer düz şişlerle örmeniz çok da kolay olmayacaktır. O yüzden kesinlikle misinalı şiş tercih etmelisiniz. Yine aynı numarada 3,5 numaralı şiş olarak aynı yeleğinizi hangi numaralı şişle ördüyseniz o şekilde yine aynı numarada şiş tercih etmelisiniz. Ben tabii ki 3,5 numarayla yine örgüme devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde ilmeklerimi alacağım. Bu köşeye kadar alayım. Daha sonra yine sizlere bitmiş halini de göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben ilmeklerimi çıkardım. Bakın, hep kenarları buradan başlayarak bu şekilde böyle dolandım. Şimdi artık örmeye başlayabiliriz. Tabii ki birazcık zaman alacaktır. Çünkü bayağı bir dolanmamız gerekecek. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Ve örgümüze ters örgülerle başlıyoruz. Çünkü örgümüzün düz yönünde düz örgü, ters tarafında da ters örgülerle örgümüzü yapacağız. Aynı kol kısmında yapmış olduğumuz gibi ön tarafta düz, arka tarafta ters örgü olarak toplamda 8-9 sıra artık yapacağız. Ondan sonra kesme işlemimiz var. Kesme işlemini kolda gösterdiğim için arkadaşlar bir daha göstermek gereği duymadım. Her şeyi aynı şekilde tekrar göstermek istemediğim için
O zaman çok fazla sıkıcı olabiliyor. O yüzden aynı kesme tekniğiyle yeleğimizin etek ucunu da kesmiştim. Şimdi bu şekilde örgümüzün ön tarafında düz, arka tarafında ters örgülerle toplamda 7-8 sıra örüp geleceğim ben. Ondan sonra ön bağcık kısmını yapacağız. Düğme deliklerini açacağız. Onları göstereceğim. Şimdi ben gideyim bu kenarlarımızı örüp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın ben tamamladım yeleğimi. Bakın bu şekilde. Şimdi kaç sıra ördüm? 7 sıra ördüm arkadaşlar. Arkada saydığımızda ters ilmekleri 7 sıra ördüm. 8. sırada da kesme işlemini tamamladım. Zaten kesme işlemini yaptıktan sonra kolda da yaptığımız gibi bu yuvarlak şeklini kendiliğinden alıyor örgümüz. Şimdi yeleğimizi bu şekilde tamamladık. Tek kalan işimiz bu şekilde düğmelerimizi dikeceğimiz yerlerimiz. Şimdi ben bir tanesini yaptım. İkincisini de şöyle göstereyim. 24 ilmekle başladım. 24 ilmeğimi ördüm. 24 ilmeğimi 2 sıra haroşa olarak ördüm. Şimdi şöyle kenara çekeyim. 24 ilmeğimi 2 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi bu sırada düğme deliğimizi açacağız. Daha sonra 2 sıra daha örüp bitireceğiz. Evet, beraber yapalım düğme deliklerimizi. İlk ilmeğimi aldım. 1 2 3 ilmek ördüm. Bir tane doladım ve 2 ilmeğimi bir kestim. Evet, devam ediyorum. Sıra sonunda 5 ilmek kalana kadar 24 ilmeğimi örüyorum. Yani 24 ilmekten 5 ilmek kalana kadar örüyorum. Evet, 2 4 ve 5. Şimdi arkadaşlar burada sıra başına 3 ilmeğimiz vardı. 3 ilmekten sonra hemen doladık. Sonra 2 ilmeğimizi bir ördük. Şimdi 3 ilmeğimizden sonra dolamamız 3 ilmeğimizden önce olacak. Yani dolamamız olduğu için ilk önce 5 ilmekten ikisini bir kesiyorum. İkisini bir alıyorum. Ve bir tane doluyorum. 3 ilmeğimi örüyorum. Evet. Bu şekilde düğme deliklerimi de açmış oldum. Şimdi 2 sıra daha örüp yani toplamda 4 sıra haroşadan oluşacak. 4 sıramı tamamlayacağım. Toplamda 4 sıra olacak şekilde tamamlayacağım. Ve daha sonra örgümüzü keseceğim. Düğmelerini de arkadaşlar istediğiniz aralıklarda dikebilirsiniz. İster dip dibe yapabilirsiniz. Yani bu iki parçayı dip dibe birleştirebilirsiniz. İsterseniz de aralıklı bırakabilirsiniz. Şimdi ben şu şekilde göstereyim tekrardan. Şimdi ilk parçamı burayı yaparsam mesela ikinci parçamı da ister burayı yaparım, ister hemen bitişiğine yaparım. O hiç fark etmez. Şimdi ben bu parçamı tamamlayacağım. Düğmelerimi de dikip geleceğim. O zaman görüşeceğiz arkadaşlar. Evet.
ben düğmelerimi diktim ve yeleğimi tamamlamış oldum arkadaşlar. Çok güzel bir yelek olmuş oldu. Yeleğimizin boyutu 1 yaşa göre uyumludur arkadaşlar. Şöyle. Evet. Çok hoş oldu. İsterseniz ölçülerini bir kere daha vereyim. Videonun içerisinde de vermiştim. Evet. Yeleğimizin boyu 34 santim. Şu şekilde tam odaklayamadım ama 34 santim. Evet. Eni de 27-28 santim arkadaşlar. Evet, dediğim gibi yeleğimizin boyutu 1 yaşa uyumludur. Şimdi ben size kullandığım iplerin renk numaralarını verecektim. Bu yeşil ipimizin kodu arkadaşlar. K493. Bu da beyaz ipimizin K010. Bu da mavi ipimizin K604. Ve sarı ipimizin de şu şekilde açılmamış versiyonu vardı. Renk kodu K331. Evet. Kullandığım renkler bunlar arkadaşlar. Bu şekilde renk uyumu da çok hoş oldu. Sizlere de tavsiye ederim bu renklerle örmenizi. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.